Merhaba, Uludağ Astronomi Topluluğundan Taner Göçer. Sizlerle Astronomi 102 dersleriyle tekrar karşınızdayız. E, Uludağ Astronomi Topluluğu olarak biz Ekim ayı içerisinde bir ders planlaması yapmıştık. Bu ders planlamasını 5 hafta olarak ayarladık. E, Üniversite içerisinde dersleri ben vermiştim. İkinci dönemde aynı şeyi yapmayı düşünüyorduk. Araya aksilikler girdi. Ee, iptal olma durumu söz konusu oldu. Sonrasında da malum salgın ortaya çıktı. Bu yüzden de Astronomi 102'yi yapamadık. Ancak yönetim ekibi olarak bir karar aldık. Bu kararda da YouTube üzerinden Astronomi 102'yi canlı yayın olarak yapmayı istedik. Dün bir çalışma yapmayı düşünüyorduk ama YouTube'un engeliyle karşı karşıya kaldık. İlk başta birisini şikayet ettiğini düşündük çünkü ihtar yedik. Ama YouTube'un algoritması biraz sıkıntılı. Bu nedenle de canlı yayın yapma ihtimalimiz çok düşük. Tekrarı neticesinde de aynı problemlerle karşı karşıya kalacağımızı hissettik. Bu yüzden de Astronomi 102'yi kayıt şeklinde yayınlama kararı aldık. Ee, ilk sunumumuzda astronomi kavramları üzerine konuşacağız. Ben zaten klasik olarak verdiğim her derste anlatıyorum. Yani bu yayını hiç astronomiye ilgi duymayan insanlar da izlerse eğer buradan başlamaları astronomi kavramları üzerine konuşmamız daha etkili olacaktır. Buna inanıyorum. O nedenle de ikinci dönemde astronomi kavramlarıyla başlamak istedim. İkinci dönem sadece ben konuşmayacağım. Yönetim ekibinden başka arkadaşlarımız da sizlerle beraber olacak. Sizlere ders anlatacak. İlk dönemle benzer olarak Ulu Astro içerisinde bulunan arkadaşlara ithafen şu anda bunu söylüyorum. Sadece Güneş sistemi astronomi kavramları e, aynı, benzer bir şekilde işlenecek derslerdir. Onun haricinde uzayda ilkler tarihini anlatacağım. Yeni bir konu olarak. Esra arkadaşımız astrobiyoloji ve dünya dışı yaşam hakkında konuşacak. Ee, Başka arkadaşlarımız da sunumlar yapabilirler. Şimdi astronomi kavramları üzerine konuşmaya başlayalım. Öncelikle astronomi biliminin ne olduğunu anlatalım. Astronomi bilimi gökyüzünde gerçekleşen olayları fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir ismiyle gök bilimi, yani gökyüzünde olan bütün olayları kapsamı altında tutan bir bilim dalı. Bu bilim dalının tabii ki yelpazesi çok geniş çünkü kafamızı gökyüzüne kaldırdığımızda çok fazla gökyüzüyle iç içe olduğumuzun farkına varıyoruz. O nedenle de e, astronomi dendiği zaman alt alanları da dahil olmak üzere e, bu bilimin çok geniş bir alana yayıldığını söyleyebiliriz. Alt alanlarımız var. Bu alt alanlar e, çoğunuzun da bildiği gibi e, özellikle astrofizik, astrokimya ve astrobiyoloji altında birleşiyor. Astrofizik, fizikle astronominin birleşimidir. Gökyüzünde gelen elektromanyetik dalgaları yorumlamaya yarayan bir bilim dalı. Bunun haricinde gökyüzünde uzay hesaplamalarıyla alakalı çalışmaları da kapsayan bir alan. Astrokimyada da gök cisimlerinin kimyasal yapılarını ve fonksiyonlarını incelediğini görüyoruz. Astrobiyolojide tahmin edebileceğiniz gibi uzayda canlı yaşamı arayan, uzayda canlı yaşamıyla alakalı çalışmalar yapan bir alan. Bunun haricinde adını çok fazla duymadığınız, daha minik olan alanlar var. Astromatematik gibi, arkeoastronomi gibi. Astromatematik e,
Astrofiziğe benzer bir şekilde matematiksel hesaplamalar ve sayısal verilerle uğraşan bir alan. Tabii ki bu alt alanların hepsinin birbiriyle iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir gerçek var. Onun dışında arkeastronomi var. Geçmişte yaşamış olan insanların e, yaptığı çalışmaları ve yaptığı yapıları gök cisimleriyle nasıl ilişkilendirdiklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Astrojeoloji var. Yeryüzünde olan olayları astronomi ile birleştiren bir bilim dalıdır. Tabii astronomiden bahsettiğimizde iki şeyin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu iki şey ne? Gözlem ve ışık. Yani bu iki faktörden bahsedemediğimiz zaman zaten astronomi biliminden söz edemiyoruz demektir. Astronomların yani astronomiyle uğraşan kişilerin e, bu iki şey üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Bu iki şeyin birbiriyle bağlantısını kullanıp gökyüzüyle alakalı çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi e, onların aslında bu kaybolan karanlıkta ışık aradığını, bunu da gözlemle birleştirdiğini biliyoruz. Tabii böylesine geniş yelpazesi olan bir bilim dalının da geçmişe bakılarak çok eski zamanlara uzandığını söyleyebiliriz. Çünkü insanlar ilk çağlarda mağaralarda yaşıyorlardı. Göçebe bir hayat tarzları vardı. Tarımla oldukça uğraşıyorlardı. Ve ister istemez de zaten gökyüzü onların merakını cezbediyordu. Gökyüzünde var olan olayları, gerçekleşen durumları merak edip onları araştırma işine girişiyorlardı. Tabii şu çok önemli. Geçmişte yaşanan astronomik olayları ilk çağ insanları hep bir felaket ve tılsım olarak yorumlamışlardır. Bazı uygarlıklar Tanrı'nın gazabı olarak ithaf etmiştir. Bunları kayıtlarda görüyoruz. Ama buna nazaran tabii bunları düşünüp bir taraftan da kayıt defteri tutan uygarlıklara da rastlıyoruz. Özellikle e, bu süreç Sümerlerden başlıyor. Sümerlerde zigurat denen e, tapınak benzeri yapılar vardır. Belki ortaokul ve lise yıllarınızda duymuş olabilirsiniz bu kelimeyi. Bu zigurat e, gökyüzünü gözlemlemeye yarayan bir piramit aslında. Aynı zamanda sadece Sümerlerin kendi işlerini görebilecekleri bir e, mekan değil. E, Babillerde benzer şekilde bu yapılara rastlıyoruz. Ama orada en dikkat çeken nokta e, tabletler ve e, değişik şekillerin bulunması. Özellikle bunun en iyi örneğini Halley kuyruklu yıldızının geçişi oluşturuyor. Hala kayıtlarda yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de bu müzede Halley kuyruklu yıldızının e, yörüngesinin yazıldığı ve yıldızın gözlemlendiği tablet sergilenmektedir. Tabii bu çalışmaların ardından İslam devletinin yayılmasıyla beraber Orta Çağ Müslümanlarının astronomiye çok büyük katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Çok fazla kitaplar yazılıyor. 10 bin adet kitabın bu dönemde astronomi ile alakalı yazıldığı tahmin edilmektedir. Tabii sonrasında Rönesans'ın etkisinden bahsediyoruz. Orta Çağ'da bir aydınlanma süreci var ve bu aydınlanma sürecinin e, astronomi alanında, bilim alanında çok önemli faktörleri var. Bugün sadece 3 isimden bahsedeceğim. Bunun haricinde çok fazla çalışma yapan, Rönesans'ta bununla alakalı uğraşan insanlar var. Ama bunların adını pek fazla duymuyoruz. Öne çıkan bu üç ismi görüyoruz. Sahneye Kopernik çıkıyor ilk başta ve Kopernik gün merkezlilik teorisini destekliyor. Nedir gün merkezlilik teorisi? Güneşin evrenin merkeze yakın bir noktasında olduğuna, gezegenlerin onun etrafında döndüğüne ve sabit yıldızların da en dış katmanda olduğuna destek çıkan bir teoridir.
Bunu ilk başta Kopernik ortaya atıyor ama tabii biliyorsunuz ki Kopernik dönemine kadar 1400 yıl boyunca, 1500 yıla yakın süre boyunca dünyanın evrenin merkez noktasında olduğuna inanılıyor. Gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğüne inanılıyor ve sabit yıldızların en dış katmanda olduğuna inanılıyor. Kopernik bunu kesin kes reddeden ilk bilim insanı, bunu matematikle ortaya koyan ilk bilim insanı diyebiliriz. Ölümünden 20-25 yıl sonra ortaya çıkacak olan bir adam var. İsmi Galileo Galilei. Bu adam bulunduğu üniversitede öğrencilerine bununla alakalı hipotezleri anlatıyor ve güneş merkezli teoriyi destekliyor. Güneş merkezli teorinin desteklenmesinin en önemli etmeni Galileo Galilei'nin Jüpiter'in uydularını 1610 yılında keşfetmesidir. Ne anlama geliyor bu? Yani başka bir gök cismi etrafında başka objelerin olabileceğini kanıtladığı için dünyanın evrenin merkez noktasında olmadığının en önemli delillerinden birini göstermiş oluyor. Bu yüzden de artık güneş merkezi teori yavaş yavaş anlaşılmaya başlanıyor. Tabii bu dönemde ortaya çıkan başka bir bilim insanı daha var. Johannes Kepler. Kepler yasaları olarak bilinen 3 yasası var ve bu 3 yasa gün merkezlilik teorisinin daha net bir şekilde anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Biz tabii astronomi kavramlarında uzay ve evren kelimelerinin birbirine çok karıştırıldığını söylüyoruz. Uzay kavramı içinde gök cisimlerini barındıran büyük boşluk olarak isimlendirilir. Sonlu ya da sonsuz olması hala tartışma konusu. Kainat gök cisimlerini barındıran ve bu kütleleri içerisinde bulunduran varlıkların tümünü kapsayan bir kavram. Yani uzay feza olarak da isimlendiriliyor. Evren kainat olarak da isimlendiriliyor. İkisi aslında farklı kavramlar. Şimdi gezegen kavramından söz edelim. Gezegen ısı ve ışık yaymayıp güneşin veya başka bir yıldızın etrafında dolanan gök cisimlerine verilen isim. Dünyamız bir gezegen. Bunun haricinde Güneş sisteminde bilinen 8 gezegen var. Güneşin etrafında dolandığı bilinen. Yıldız ise kızgın gazlardan oluşan gök cisimlerine verilen isim. Güneşimiz de bir yıldızdır. Bunun haricinde evrende milyonlarca yıldız vardır. Güneş çok büyük bir yıldız değildir. Orta ölçekli bir yıldızdır. Çapı 1,5 milyon kilometre civarında olan bir yıldızdır. Evrende çok büyük yıldızlar vardır. Güneşten küçük yıldızlar da vardır. Bunu ifade edelim. Uydu kelimesi var. Şimdi uyduyu biz iki kısımda inceliyoruz. Birincisi doğal uydu, diğeri yapay uydu. Doğal uydu nedir? Gezegenlerin etrafında dolanıp ısı ve ışık kaynağı yaymayan gök cisimlerine biz uydu diyoruz. Örneğin uydumuz Ay bir uydudur. Jüpiter'in etrafında dolanan ve Galileo'nun 1610 yılında bulduğu objeler uydudur. Bunlar gezegenleriyle beraber yıldızlarının etrafında dönerler. Yani üçüncü tip objelerdir diyebiliriz sistem içerisinde. Tabii biz gezegen olma koşuluna baktığımızda Uluslararası Astronomi Birliği'nin ne dediğine göz atmalıyız. Birincisi bir gezegenin bir yıldız etrafında ya da güneş etrafında dolanıyor olması gerekir. Bu ana koşuldur. İkincisi kütlesinin çok büyük olması gerekir ve küresel bir yapı oluşturmalıdır. Üçüncüsü de etrafında çok büyük bir yığılma olmaması gerekir. Yani bir asteroid kuşağı şeklinde bir yerde olmaması gerekir. Etrafını temizlemiş olması gerekir. Gezegenleri bu şekilde tespit edebiliyoruz. Böyle anlayabiliyoruz. Bunun haricinde gezegenlerle alakalı birkaç tabiri bilmenizde fayda var. Yörünge bir gezegenin ana gezegeni etrafında izlediği yola denir. Emberi noktası var. Emberi noktası bir gezegenin Güneş'e ya da başka bir yıldıza en yakın olduğu nokta. En öte ise
bir gezegenin isimlerinden de anlayabileceğiniz üzere bir gezegenin ana gezegenine en uzak olduğu noktaya verilen isimdir. Şimdi galaksi kavramından bahsedelim. Galaksi bir gök cisminin içerisinde yıldızları, gazları ve tozları barındırdığı bir sistemdir. Hubble düzeni denilen bir ad altında 3 kısımda inceleniyorlar. Sarmal, eliptik ve düzensiz. Sarmal galaksiler evrende en bol bulunan galaksilerdir. Şekilleri daha simetrik ve fraktal özelliğine sahiptir. İçlerinde daha genç yıldızları barındıran objelerdir. Eliptik galaksiler sadece gökyüzüne baktığımızda bir ışık huzmesi olarak görünürler. Onlar da ovalliğine göre biliniyorlar. Bir de düzensiz galaksiler var. Şekilleri daha farklı ve biçimsiz olan galaksilere biz düzensiz galaksiler diyoruz. Galaksilerin içerisinde aynı zamanda bir de cüce galaksiler olarak ifade edilen objeler var. Bu cüce galaksilerde evrende sarmal galaksiler kadar bol bulunuyor ve içlerinde daha çok yaşlı yıldızları barındırıyor. Galaksi kelimesi eski Yunanca'dan gelen bir kavram. Sütlü yol anlamına geliyor. Gökyüzüne baktığımızda ince bir şerit gibi görünür. Bu Samanyolu'nun tamamını kapsamıyor elbette. Sadece bir disk. Samanyolu olarak ifade edilen alanın çok daha geniş ölçekte değerlendirildiğini biz biliyoruz. Ama astronomlar bunun fotoğrafını çekemiyorlar. Sadece başka objeleri görüntüleyebiliyorlar. Nebula kavramına geçelim. Nebula içlerinde aynı şekilde galaksiler gibi gaz ve toz barındıran ama özellikle hidrojen ve helyum içeren gök cisimleridir. Yıldız tarlaları olarak isimlendirebiliriz. Yıldızların oluştuğu bölgelerdir. 5 kısımda inceliyoruz. Yansıma, salma, karanlık, gezegenimsi bulutsu ve süpernova kalıntıları olmak üzere. Burada gezegenimsi bulutsu ve süpernova kalıntılarının bulutsu çeşidi olarak pek fazla bilinmediğini söyleyebiliriz. Nedeni şu, gezegenimsi bulutsular ilk başta gözlemlendikleri zaman 1900'lü yıllardan itibaren gezegen zannediliyordu. Sonrasında bulutsu çeşidi oldukları anlaşıldı ama adları gezegen bulutsusu olarak kaldı. Yıldızlar da ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan gök cisimleridir. İfade ettiğimiz gibi kızgın gazlardan oluşurlar ve bize en yakın yıldızın Güneş'ten sonra Proxima Centauri olduğunu bilmeliyiz. Dünyadan baktığımız zaman çıplak gözle görünen 6000'e yakın yıldız vardır. Evrende ise trilyonlarcası. Tabii yıldızların kaderini belirleyen en önemli etmen kütleleridir. Biz yıldızların parlaklık ve sıcaklıklarına göre HR denilen diyagramla sınıflandırıldığını biliyoruz. Bunun haricinde hangi aşamaya geçtiklerine de kütleleri karar verir. Eğer bir yıldız 8 güneş kütlesinin altındaysa son aşamasında geriye kalan bir beyaz cüce olur ve hayatına gezegenimsi bulutsu olarak devam eder. Güneşimiz de benzer şekilde gezegenimsi bulutsu olarak devam edecektir. Ama eğer güneş kütlesinin 8 katı üzerindeyse süpernova patlaması meydana gelir ve ya nötron yıldızına ya da kara delik denilen objeye dönüşür. Biz biliyoruz ki ilk çağlardan itibaren insanlar gökyüzüne baktıklarında yıldızları belirli şekillere benzetmişlerdir. Birbirine benzer ve komşu olan yıldızlar topluluğuna biz takım yıldızı diyoruz. Takım yıldızları günlük hayatımızda bildiğimiz kavramlardan ortaya çıkan topluluklardır. En bilineni Orion takım yıldızıdır. Bunun haricinde çift yıldız denilen bir kavramımız var. Çift yıldız kavramı birbiri altında dolanan ve kütle çekimleri birbirini işgal etmiş objelere denir. Bunlar sadece kendi etraflarında dolanırlar. Evrende sadece tek sisteme sahip yıldızlar yoktur. Birden fazla sisteme sahip yıldızlar olabilir. 3 hatta 4'e varan yıldız sistemlerinin var olduğunu biz
biliyoruz. Bunun dışında meteor denilen bir kavram var. Meteor atmosfere giren göktaşlarına denir. Meteorit ise yüzeye değmiş göktaşlarına denir. İkisi birbirine karıştırılmamalıdır. Kuyruklu yıldız denilen bir kavram var. Kuyruklu yıldız da aslında yıldız değildir. Ama belirli zamanlarda Güneş yakınından ve Dünyanın yakınından geçen gök cisimleridir. Bu gök cisimlerinin kuyrukları var ve bu kuyruklar milyonlarca kilometreye kadar uzanıyorlar. Bunun haricinde krater olarak isimlendirdiğimiz bir kavram var. Krater, göktaşlarının gök cismi yüzeyinde açtığı yaralardır. Dünyada birçok örneği bulunur. Ama kraterin bol bulunmasının en önemli nedeni bir gezegen üzerinde ya da gök cismi üzerinde atmosfer olmamasıdır. Dünyada fazla krater olmamasının nedeni de bizim atmosferimizde Van Allen denilen kuşakların olması ve aynı zamanda yoğun atmosfer tabakamızın bulunmasıdır. Asteroid denilen kavrama bakalım. Bu kavramda Güneş yörüngesinde dolanan küçük biçimsiz patatesimsi şeklinde olan objelerdir. Çapları çok büyük değildir. 100 metreden başlayıp 100 kilometreye kadar gider. Ve bir de asteroid kuşağı var. Bu asteroid kuşağı da Mars ile Jüpiter arasında bulunan milyonlarca asteroidi barındıran bir topluluktur. Bu topluluk Mars ya da Jüpiter'in etrafında dolanmıyorlar. Gezegenlerle beraber Güneş'in etrafında dönüyorlar. Çok küçük objeler var. Çapı 100 kilometreye varan objeler de var. Tabii astronomiden ve kavramlarından bahsedecek olursak şu detayı atlamamamız gerekir. Gök cisimlerinin parlaklıklarını inceleyen ifade kadir olarak isimlendirilir. Yıldızların veya gök cisimlerinin kadir dereceleri negatife doğru gittikçe artmaktadır. Görünen parlaklık ve mutlak parlaklık olarak iki kısımda inceleniyorlar. Şunu bilmemiz gerekir. Bir gök cisminin kadir derecesi ne kadar düşükse o gök cismi o kadar parlak demektir. Bu cetvelde en parlak gök cisminin biz Sirius yıldızı olduğunu biliyoruz. Bilinenin aksine Sirius'tur. Genelde kutup yıldızı zannedilir. Bu doğru değildir. Astronomi birimi olarak ifade edilen bir uzunluk cetvelimiz var. Bir astronomi birimi Güneş ile Dünya arasındaki mesafe kadardır. Yani 150 milyon kilometre uzay hesaplamalarında kullanılır. Parsek denilen bir ifade var. Parsek de yine uzaklık ölçümlerinde kullanılır. Bir parsek 3,26 ışık yılı eder. Angstrom denilen bir kavram var. Işığın dalga boyu ölçümlerinde kullanılan bir kavramdır. Son olarak tutulma ve geçiş hakkında yorum yapalım. Eğer bir gök cismi diğer gök cisminin gölgesi altına girerse tutulma kavramından söz ediyoruz. Eğer bir gök cismi yüzeyden bakıldığı zaman çap açısından ana gezegenine ya da başka bir gök cismine nazaran çok küçük bir ölçekte kalıyorsa biz buna geçiş diyoruz. Astronomi kavramları hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik tabii ki. Daha sonrasında yayınlayacağımız videolarda atladığımız, yarım kalan bazı meseleleri derinlemesine incelemek için çaba sarf edeceğiz. Bugünlük slaytsız, yalnızca video anlatımlı bir sunum oldu. Umarım hoşunuza gidecektir. Biz elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Umarım siz de bunları beğenirsiniz diye ümit ediyorum. Eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı yorumda belirtirseniz ona göre düzeltebiliriz. Eleştirileriniz bizim için önemli çünkü burada hatalarımızı anlatırken, konuşurken veya sunum yaparken pek fark edemiyoruz. Kendinize dikkat edin. Başka bir sunumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.